Language Reactor, Netflix ve YouTube platformlarında videoları çift altyazılı bir şekilde izleme, altyazıyı veya altyazıdaki herhangi bir kelimeyi kaydetme, altyazılar arasında kolaylıkla geçiş yapma ve daha birçok imkan sunan bir Chrome Web mağazası eklentisidir. Ancak Chrome Web mağazası henüz mobil cihazlarda kullanılamadığından bu eklentiyi şimdilik yalnızca bilgisayar üzerinden kullanabilirsiniz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu eklentinin nasıl kurulacağına bakalım. Öncelikle Google Chrome uygulamasını açın ve Chrome Web mağazasına girin. Arama alanına Language Reactor yazıp klavyedeki Enter tuşuna basın ve karşınıza çıkan eklentiye tıklayın. Ardından Chrome'a ekle tuşuna basın ve karşınıza çıkan küçük alandaki uzantı ekle tuşuna basarak eklentiyi kurun. Artık eklentinin nasıl kullanılacağına bakabiliriz. Language Reactor eklentisini Netflix'te kullanmak için uygulamaya giriş yaptıktan sonra herhangi bir videoyu açın. Öncelikle ses seviyesinin yanında bulunan simgeye tıklayarak bu eklentiyi aktif edebilir veya kapatabilirsiniz. Ekranın 3 farklı yerinde bulunan işaretlemiş olduğum simgelerden birine tıklayarak Ayarlar menüsüne ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte Ayarlar menüsünü inceleyelim. Ayarlar menüsünün en üstünde bulunan Giriş Durumu seçeneği, eklentiye herhangi bir hesap üzerinden giriş yapmanızı sağlar. Eklentiye herhangi bir hesap üzerinden giriş yaptığınızda Mod seçeneği ile üyelik çeşidinizi görebilirsiniz. Hesabınızda eklentiye ilk defa oturum açtıysanız 4 gün geçerli ücretsiz Pro Mod deneme hakkı kazanırsınız. Pro Mod, makine çevirisi ile kelimeler ve sözcükleri kaydetme özelliği sağlayan ücretli bir üyelik çeşididir. Deneme süreniz bittikten sonra Pro Mod üyeliğini satın almadıysanız temel mod ile kullanmaya devam edersiniz. Ancak temel modun herhangi bir ek özellik içermeyen ücretsiz üyelik çeşidi olduğunu belirtmekte fayda var. Orijinal parçalara zorla seçeneği etkinleştirildiği takdirde uzantı etkinleştirilmiş olduğunda video orijinaldeki ses ve altyazılarla değiştirilir. Netflix ses dili mevcut videodaki ses parçasının dilini gösteren seçenektir. Your streets. What makes you think We don't want any trouble, okay? Hear that, Deckard? They don't. Şimdi bulaştığın pisliği sokaklarıma getiriyorsun. sokakların You're tracking this mess of yours through my street. Netflix altyazı dili mevcut videodaki altyazının dilini gösteren seçenektir. Bu alanda öğrenmek istediğiniz dili işaretleyin. Çeviri dili mevcut videodaki altyazının çevirisini gösteren seçenektir. Bu alanda ana dilinizi işaretleyin. Makine çevirisini göster, Pro modunda kullanılabilen altyazının makine çevirisini gösteren özelliktir. İnsan çevirisini göster, Netflix'in orijinal altyazısında bulunan insan çevirisini gösteren özelliktir. Makine çevirisini göster ile insan çevirisini göster özelliklerinin ikisinin de etkinleştirilmesi iki çeviri arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlar. Altyazıları gizle seçeneğinde çevirileri gizle özelliği yalnızca Netflix altyazı dilini gösterir. İkisini de gizle özelliğinde ise altyazılar bulunmaz. Mevcut altyazı metnini görmek için klavyedeki E tuşuna tıklayabilirsiniz. We don't want any trouble, okay? Hear that, Deckard? They don't want any trouble. İsterseniz altyazıları gizle özelliğini tekrar devre dışı bırakabilirsiniz. Kelime vurgulama, seçtiğiniz seviyedeki kelimelerin beyaz, diğer kelimelerin ise mor renkle gösterilmesini sağlayan seçenektir. You know, in my experience, trouble finds you. There's no reason this has to get ugly. How about you share a little taste of your treasure there, and we'll call it even. No. We worked too hard. Oynatma hızı seçeneği mevcut videonun hızını belirleyen seçenektir. Klavyede bulunan 1 tuşuna basarak oynatma hızını yavaşlatabilir, 2 tuşuna basarak da hızlandırabilirsiniz. But now you're tracking this mess of yours through my streets. your streets. What makes you We think don't want any trouble, okay? Hear that, Deckard? They don't want any trouble. You know, in my experience, trouble finds you. There's no reason this has to get ugly. Geri kalan özellikler adlarından da rahatlıkla anlaşılabileceği için tek tek anlatarak videoyu uzatmayacağım. Ekranın sağ tarafında bulunan dikey görünüm paneli ile altyazıları görebilir, altyazının üstüne imleci sürükleyerek istediğiniz dildeki karşılığını görebilir, kelimeye sağ tıklayarak kaydedebilir, altyazının sağındaki yıldız işaretine tıklayarak veya klavyede R tuşuna basarak mevcut altyazıyı sözlüğünüze kaydedebilirsiniz. Sözlüğünüze eklediğiniz sözcükleri ve altyazıları kaydedildi menüsünde bulabilirsiniz.
Ancak sözlüğe ekleme özelliği yalnızca Pro modunda geçerlidir. Sözcükler menüsü ile mevcut videodaki tüm kelimeleri seviyelerine göre sıralanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Dikey görünüm panelindeki kapatma tuşunun yanında bulunan dışarı aktar simgesine tıklayarak mevcut videodaki tüm altyazıları veya kaydettiğiniz öğeleri, seçtiğiniz dildeki karşılıkları ve o altyazının bulunduğu süre ile birlikte HTML veya Excel formatında dışarı aktarabilirsiniz. İşaretlemiş olduğum simgeye tıklayarak da dikey görünüm panelini kapatabilir veya açabilirsiniz. Alt paneldeki altyazı özelliği de görmüş olduğunuz gibi dikey görünüm paneline benzemektedir. Alt panelde birkaç ek özellik de bulunmaktadır. Bunlardan biri her altyazının sonunda oynatmayı otomatik olarak duraklatmayı sağlar. İşaretlemiş olduğum simgeye tıklayarak veya klavyedeki Q tuşuna basarak bu özelliği aktif edebilir veya kapatabilirsiniz. Sol alt tarafta bulunan işaretlemiş olduğum simgeye tıklayarak veya klavyedeki D tuşuna basarak sonraki altyazıya geçebilir. Onun altında bulunan simgeye tıklayarak veya klavyede S tuşuna basarak mevcut altyazıyı tekrar oynatabilir. En altta bulunan simgeye tıklayarak veya klavyede A tuşuna basarak önceki altyazıya dönebilirsiniz. Ekranın sağ alt tarafında bulunan işaretlemiş olduğum simgeye tıklayarak da alt paneli kapatabilir veya açabilir. Ayrıca altyazının yerini de değiştirebilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu eklentinin YouTube'daki kullanımına bakalım. YouTube'da ise yalnızca birkaç farklılık bulunmaktadır. Bunlardan biri yaptığınız aramanın çevirisini yapmayı sağlayan özelliktir. Ancak bu özelliğin pek de düzgün çalışmadığını belirtmeliyim. Diğer özellik ise yaptığınız aramada bulunan videolardan yalnızca altyazıya sahip olanları göstermeyi sağlar. Video içindeki özellikler Netflix'teki ile aynıdır. Eklentiyi aktif etme, kapama düğmesi, dikey görünüm panelindeki altyazı ve sözcük kaydetme, altyazının bulunduğu süreye atlama, dışarı aktarma ve diğer özellikler. Yalnızca alt panel kaldırılmıştır ancak önceki veya sonraki altyazıya dönme, altyazıyı tekrar oynatma gibi özellikler hala mevcuttur. Son olarak bir şey daha belirtmeliyim. Yalnızca videodaki ayarlar kısmında altyazılar bölümünde bulunan altyazı dillerinin insan çevirisi mevcuttur. Eklenmeyen altyazıların insan çevirisini göster özelliği çalışmamaktadır. Language Reactor eklentisinin kurulumu, Netflix'teki kullanımı ve YouTube'daki kullanımı bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.